Merhaba, Papatya Örgü Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber yine uzun zamandır çalışmak istediğim ama bugüne kısmet olan çok şık bir kare motif modeli çalışacağız. Arkadaşlar yapımı oldukça kolay. İki farklı iple çalışıyoruz. Hemen iplerimi şöyle göstermek istiyorum. Batik ip ve tek renk krem rengi ip kullandım arkadaşlar. Sizler ikisini de tek renk kullanabilirsiniz veya benim gibi birini batik renk kullanabilirsiniz. Kullandığım tığ numarası ise 2.50 milimlik tığ kullandım. Hemen şöyle hızlıca tersini de göstermek istiyorum. Gayet muhtazam. Bu modelle neler yapabiliriz derseniz, bu modelle çok güzel yelekler, hırkalar, battaniyeler, motiflerle neler yapılabiliyorsa bu motifle de çok şık bir şekilde yapabilirsiniz arkadaşlar. İsterseniz hemen bu güzelliklerin yapımına geçelim. Geçmeden önce minik hatırlatmamı yapmak istiyorum. Biliyorsunuz ki kanalım tamamen ücretsiz. Kanalıma tamamen ücretsiz abone olup bildirimleri açıp bir de bu videonun altına o güzel yorumlarınızı yazarsanız hem bana destek olmuş olursunuz hem de bu videonun birçok kişiye ulaşmasını sağlamış olursunuz diyorum ve hemen bu güzelliklerin yapımına geçiyorum. Öncelikle batik ipimle başlıyorum. İpimi halka haline getiriyorum. Birleştiği noktadan tutuyorum ve tığımı halkanın içinden geçirip 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. Tığın başını doladım ve halkamın içine 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Çektiğim zincirle beraber 3 tane ikili trabzanım oldu. Tığın başını 2 kez doladım. Halkamın içine batıp 2 ilmek kapatarak bir üçlü trabzan yapıyorum. Şimdi bu yaptığım üçlü trabzanlar benim köşelerimi oluşturacak. Ben ilk köşemi yaptım. 3 tane ikili trabzan, bir tane üçlü trabzan. Yine 3 tane ikili trabzan yapıyorum. 1 2 3. Üçlü grubumu yaptım. Tığın başını 2 kez doladım ve ikinci köşemi yapmış oluyorum. 2 ilmek kapatarak üçlü bir trabzan yaptım. Tekrar 3 tane ikili trabzan, burayı kesmiyorum. Kafanız karışmaması için 3 tane ikili trabzanımı yaptım ve üçüncü köşemi yapıyorum. Yani 2 kez doladım. Halkamın içine batıp 2 ilmek kapatarak üçlü bir trabzan yaptım. Şimdi 3 tane köşemi yapmış oldum. Sihirli halkamın ipinden tutup biraz ortayı küçültüyorum. Burada 4. grubumu yapıyorum. Yine 3 tane ikili trabzan. Ve son olarak 4. köşem için 2 kez doladım. Üçlü trabzanımı yaptım ve 4. köşemi de yapmış oldum. Şu şekilde. Şimdi burada ilk çektiğim zincirin tepesine battım. Kaydırmayla kapattım. Sihirli halkamın ipini iyice kapatıyorum. Şöyle çekiyorum, ortayı kapatıyorum ve ilk sıram bitti. İpi koparmayabilirsiniz ama düzgün bir geçiş sağlamak istiyorsanız ipi koparmanızı tavsiye ederim. Ben şu siyahta ipi koparmadım. Denemek istedim. Gördüğünüz gibi arkada bu şekilde, yani hırka yaptığınızda iç tarafında şöyle hoş olmayan görüntüleri olacak. Ama ipi kopardığınızda gördüğünüz gibi çok muhtazam bir görüntü elde etmiş oluyorsunuz. O yüzden ben her zaman dediğim gibi ip koparmayı tercih ediyorum. Evet, şöyle makasımı alıyorum. İpimi kestim. Şöyle şunu çeviriyorum ve sihirli halkamı şöyle düğüm atarak sabitleyeceğim. Bir düğüm attım. Bu sihirli halkamın açılmasını önleyecek. Ve şöyle ben üstünkörü saklıyorum. Sizler ayrıntılı bir şekilde saklarsınız. Evet. Burayı da hallettik. Ve devamına gelelim. Şimdi
Hemen krem renkli ipimi alıyorum. İpime bir düğüm attım ve hemen şöyle ben üçlü trabzanımı bulacağım. Şöyle baktığımda bakın 1 2 3, dördüncüsü benim dörtlü trabzanım. Hemen batıyorum buraya. Bir sık iğne yapıyorum. Arkadan ipimi de yürüteceğim. Aynı sık iğne tepesine bir tane daha. Aynı sık iğne tepesine bir tane daha. 3 tane sık iğne yaptım. Üçlü trabzan tepesine. Şimdi ikili trabzan tepelerine 1 2 3 tek tek battım. Dördüncü trabzanıma yani üçlü trabzan tepesine 3 tane. 1 2 3. Zaten şöyle bakın görünüyor. 1 2 3 tane ikili trabzan. Bakın üçlü trabzan daha uzun. Şimdi buraya tek tek batacağım. 1 2 3. Üçlü trabzan tepesine 3 tane. 1 2 ve 3. Yine tek tek 3 tane. 1 2 3. Üçlü trabzan tepesine 1 2 3 ve yine trabzan tepelerime ikili trabzanlarıma birer tane. 1 2 ve gördüğünüz gibi bakın arkadan iplerimi de yürütüyorum. Şöyle ip artığı kesinlikle kalmıyor. Üçüncü battım. Burada ilk başlangıçta zaten üçlü trabzan tepesine 3 tane yapmıştık. İlk sık iğneye battım. Kaydırmayla kapattım. İkinci sıramı da bu şekilde bitirmiş oldum. Bir zincir çektim. İpimi kesiyorum. Evet şöyle bakın bir kare elde etmiş olduk. Hemen batik ipimi alıyorum. İpime bir düğüm attım. Evet bakın burada nereden başlıyorum? Burada üçlü trabzan tepesine 3 tane yapmıştım. Birinci sık iğne değil ikinci, yani ortadaki sık iğneye şöyle arkadan batıyorum. Arkadan, bu önemli. İpimi sabitledim. 2 tane zincir çektim ve buraya çektiğim zincirle beraber ve arkadan ilmeğimi yürüterek 5 tane ikili trabzan. 2 3 4 ve 5. Diğer şu ikinciye gelene kadar tek tek batıyorum. Bakın tek tek 1 2 3 4 5 ve bakın 6.'ya denk geliyor. Bu 3 tane gördüğünüz gibi birinci değil ikinciye 5 tane ikili trabzan. 1 2 3 4 ve 5. Bakın bu çok önemli. Tüm ilmeklere arkadan bir tek ilmeğine batarak yapıyorum. Bakın arkadan bir tek ilmeğe batarak trabzanlarımı yapıyorum. Yine burada 5 tane var. 6. da 5 tane ikili trabzan. Şöyle şurayı saymaya gerek yok. Hemen şu 3 tanenin ikincisine 5 tane yapacağız ama yine de saymak istiyorum. 5 tane hariç 1 2 3 4 5. Bakın 5 tane ikili trabzan yaptım. 6. da aynı ilmeğe 5 tane. 2
3 4 5. Bu modelin yapılışını daha önce hiç görmedim. O yüzden böyle ayrıntılı anlatmak istiyorum ve bu sıralar kafanız karışır diye bu sıraları çok geçmek istemiyorum arkadaşlar. Bilen arkadaşlar, örgüyü iyi bilen arkadaşlar eminim anlayacaktır. Ama örgüyü yeni öğrenen arkadaşların bu sayıları karıştırması gayet normal. O yüzden ben de böyle bu ilk sıraları pek geçmek istemedim. Diğer sıralar daha da kolay. Oraları zaten kendiniz de atlayabilirsiniz. Evet. Şöyle bakıyorum yine. Bakın. 1, 2, 3 hemen şuraya da batıyorum. Şöyle önce bir sayayım. Şu bağlantı noktasını bazen ben de şaşırıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. 5 taneymiş zaten. Hemen bu ikinciye batıyorum. İlmeği kaydırma yaptığımızda oraları ben de bazen şaşırabiliyorum maalesef. O yüzden sayarak yapalım. 5 tane aynı yere 5 tane ikili trabzandan önce 5 tane yan yana ikili trabzanım var. 2, 4, 5 tane yaptım. Burada da yine arka ilmeği batarak 1, 2, 3, 4 ve son olarak 5. Ve bu sırayı da bu şekilde, bu modelde sayılar çok önemli. Hemen ilk çektiğim zincirin tepe noktasına battım. Kaydırmayla kapattım. Bir zincir çekiyorum. İpimi kesiyorum. Ve artık şu tuğla modeline, ben bunlara tuğla modeli diyorum. Tuğla modeline geçelim. Evet. Şimdi krem ipime düğme attım. Bir bakın burada 5 tane ikili trabzanım var benim. Net miyiz? Bakın şöyle aynı noktaya 5 tane ikili trabzan yapmıştık. 1, 2, 3.'ye şu şekilde arkadan değil normal batıyorum. Evet, şöyle arkadan şu ilmeği de yürüteceğim. Birinciyi yaptım. Aynı trabzan tepesine 2, şöyle biraz sıkıştırayım. 2, aynı trabzan tepesine 3 tane sık iğne yaptım. Şimdi burada 4 tane yan yana sık iğne yapıyorum. 1, 2, 3 ve 4. Şimdi 5. trabzanın şöyle tığın başında doladım. 5. trabzanın dibindeki şu krem ilmeğe şu şekilde batıyorum ve ilmeğimi uzatarak ikili trabzan yapıyorum. Bakın ben ilmeğimi çok uzatıyorum. Eğer siz çok uzatamazsanız hemen burayı üçlü trabzan yapabilirsiniz. Üçlü trabzan nasıl? Hemen dediğim noktaya battım. Önce 1, sonra 2, 2. Bu şekilde de yapabilirsiniz. Ben ilmeği çok uzattığım için ikili trabzan yapıyorum. Bakın hemen 5. trabzanın dibine şu ilmeği şu şekilde batıyorum. Bakın ilmeğimi uzattım. İkili trabzan yaptım. Şimdi arkadaki trabzana dokunmuyorum. Hemen onun yanındaki trabzan tepesine batıp 1, 2, 3 ve 4. Tam nereye gelmiş oldum? Bakın 5'li şurada aynı yere yaptığımız 5 trabzanın 1, 2, 3.'süne geldik ve o 3. trabzana 1, aynı yere 2, aynı yere 3 tane sık iğne yaptık. Yine yöntemim aynı. 1, 2, 3, 4 tane sık iğne yaptım. 5. de tığın başını doluyorum. 5. trabzanın dibindeki krem ilmeğe
şöyle tek ilmeğe battım. İlmeğimi uzatarak ikili trabzan. Hemen arkasındaki trabzanı geçiyorum. Yanındakine battım. 1 2 3 ve şöyle 4. 5. trabzana 3 tane. 1 2 3. Bakın yine nereye geldik? 5 trabzanın 1 2 üçüncüsünün tepesine 3 tane yapmış olduk. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam edelim. Sıramın sonuna geldim. 4 tane sık iğnemi yaptım ve ilk yaptığım sık iğne tepesine batıyorum. Kaydırmayla kapattım. Bir zincir çektim. İpimi kesiyorum ve bu sıramı da bu şekilde bitirmiş oldum. Yine ikili trabzan sırama geldim. İpime bir düğüm atıyorum. Ve yine nereden başlıyorum arkadaşlar? Bakın yine burada aynı trabzan tepesine 3 tane yapmıştık. Birinci değil, ikincinin arka ilmeğine batıyorum. İpimi sabitledim. 2 zincir. Çektiğim zincirle beraber aynı ilmeğe şöyle ipimi yürüterek 5 tane ikili trabzan. 3 4 ve 5. Şimdi diğer 3 tane yaptığımız sık iğnenin ikincisine kadar tek tek batıyorum. Ve sayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ve 11 tane ikili trabzanımı yaptım. 12.'ye yani şuradaki 3 tane trabzanın ikincisine 5 tane. 1 2 3 4 ve 5. Ve yine tek tek 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12.'ye 5 tane. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam edelim. Sıramın sonuna geldim. İlk çektiğim zincirin tepesine battım. Kaydırmayla kapattım. Bir zincir. İpimi kesiyorum. Hemen şöyle göstermek istiyorum. Modelimiz zaten çıkıyor. Hemen krem ipimi geçiyorum. İpime bir düğüm attım. Ve yine az önceki gibi bakın 5 tane ikili trabzanım var. 1, 2, 3.'ye tam şöyle tepe noktasına battım. İlk sık iğnemi yaptım. Aynı yere ikinci, aynı yere üçüncü sık iğnemi yaptım. Yani köşemi yapmış oldum. Şimdi yan yana 4 tane. Tabii ki arkadan ilmeğimi yürüterek. 1. Hemen yanındakine battım. 2. Hemen yanındakine battım. 3. Hemen yanındakine battım. 4. Şimdi burada 5. trabzan tepesine şöyle alta tığın başını dolayarak hemen bakın burada 1, 2, 3. ilmek oluyor. Şu şekilde batıyorum. İlmeğimi uzatarak ikili trabzan.
arkasındaki trabzana dokunmuyorum. Hemen yanındaki. 1 2 3 4 ve 5 tane. Burada 5 tane sık iğne yaptım. Şöyle şurayı düzelteyim. 1 2 3 4 5 sık iğne yaptım. 6. trabzanın şöyle hemen altındaki ilmeğe yine ikili trabzan. Yine arkasındaki trabzana dokunmuyorum. Hemen yanındakine batıp yine yan yana 4 tane sık iğne. 3 4. Bakın nereye denk geldim. Bakıyorum 5 tane trabzanım var. 1 2 tam üçüncünün tepesine denk geldim ve oraya 3 tane ikili trabzan. Aynı trabzan tepesine ve diğer 4 köşeye de aynı şekilde ilerliyoruz arkadaşlar. Eğer takıldığınız nokta olursa burayı başa alabilirsiniz diyeceğim ama yine içime sinmedi. Şurayı tekrar göstermek istiyorum. Yan yana 4 tane yapalım. Hep böyle son anda fikir değiştiriyorum. Şurayı da bir kez daha göstereyim. 1 2 3 4 tane sık iğnemi yaptım. 5. trabzanın hemen dibine batıyorum. İkili trabzan. Arkasına dokunmuyorum. Onun yanındakine batarak yan yana 5 tane. 2 3 4 5. Tığın başını doladım. 6.'nın hemen şöyle dibine battım. İkili trabzan. Arkasına dokunmadım. Onun yanındakine batarak yine yan yana 4 tane. 2 3 ve 4. 5.'ye 3 tane. 1 2 3. Bu şekilde devam edelim. Sıramın sonuna geldim. İlk sık iğne tepesine battım. Kaydırmayla kapattım. Bir zincir, ipimi kesiyorum ve tekrar batik ipime dönüyorum. İpime bir düğüm attım ve yine aynı şekilde başlıyorum arkadaşlar. Bakın burada 3 tane sık iğnem var. Birinci değil, ikincinin tepesine battım. İpimi sabitledim. 2 zincir ve çektiğim zincirle beraber toplamda 5 tane ikili trabzan. 2 3 4 ve 5. Daha sonra yine diğer ikinci sık iğneye kadar tek tek batıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ve 17. 17 tane tek tek ikili trabzan yaptım. Bakın 17. nereye denk geldim? 1 2 3 tane sık iğne olanın ikincisine. Hemen ikinci, yine tabii ki arkadan alıyorum gördüğünüz gibi. 1 2
3 4 ipim karıştı. Kaç oldu? 1 2 3 4 5 tane ikili trabzanımı yaptım ve diğer tarafa gelene kadar yine 17 tane 18. 5 tane ikili trabzan devam edelim. Sıramın sonuna geldim. İlk çektiğim zincirin tepe noktasına battım. Kaydırmayla kapattım. Bir zincir çektim ve batik ipimle artık işim bitiyor. Modeli bu şekilde de bırakabilirsiniz. Bu şekilde de çok güzel duruyor. Ben şu şekilde yapmayı tercih ettim. Ama sizin zevkinize göre bu şekilde de bırakabilirsiniz. Bu şekilde de gayet güzel duruyor. Ve yine krem ipime bir düğüm attım. Ve yine 5 tane ikili trabzanımın üçüncüsüne tepesine battım. Aynı trabzana az önceki gibi 3 tane sık iğnemi yapıyorum. Şimdi burada yine yan yana 4 tane sık iğne. 1 2 3 4 tane sık iğne yaptım. Tığın başını doladım. 5. trabzanın tam dibindeki krem ilmeğe battım ve ikili trabzan. Arkasındaki trabzana dokunmuyorum. Hemen yanındakine batarak 1 2 3 4 5 tane. Hemen yanındaki trabzanın şöyle aşağıya baktığımda bakın şu aşağıda 5 tane ilmek olacak. 1 2 üçüncüsüne şu şekilde battım. Uzatarak ikili trabzanımı yaptım. Arkadakine batmıyorum. Yine yan yana 1 2 3 4 ve 5. Tığın başını doladım. Hemen altıncının dibine battım. Şu şekilde uzatarak ikili trabzan yaptım. Arkasına dokunmuyorum. Yine yan yana 4 tane. 2 3 4. Bakın 5 tanenin üçüncüsüne denk geldim. Hemen 3 tane aynı trabzan tepesine sık iğnemi yaparak köşemi yaptım. Yine bu duvarı da göstermek istiyorum. 4 tane sık iğne yan yana 2 3 4. 5. trabzanın dibine battım. İlmeği uzatarak ikili trabzan. Arkasındakine batmıyorum. Yan yana 5 tane. 1 2 3 4 ve 5. 6. trabzanın hemen ortada bakın. Dibine battım. İkili trabzan. Ve yine yan yana 5 tane. Arkasındakine dokunmuyorum. 1 2 3 4 ve 5. Tığın başını doladım. Aynı şekilde ilerliyorum ki eminim anlaşıldı. Her zaman dediğim gibi biliyorum tekrar yapıyorum. Ama yeni öğrenen arkadaşlar için şöyle tekrar yapa yapa yapmak istiyorum. Çünkü beni izleyenler hep böyle örgüyü çok iyi bilenler de izliyor tabii ki de. Ama yeni öğrenenler de izlediği için onlar için de düşünmem gerekiyor ince noktaları. Evet. 3 tane sık iğnemi yaptım ve bu şekilde sıra sonuna kadar devam edelim. Sıramın sonuna geldim. İlk sık iğne tepesine battım. Kaydırmayla bitirdim. Arkadaşlar modelim bu şekilde.
motifleri yapıyoruz ve istediğimiz gibi birleştirebiliyoruz. Kaydırma yöntemiyle birleştirebilirsiniz. Dikerek birleştirebilirsiniz. Ben diğer motiflerde motifler düzgün görünsün diye, daha da düzgün görünsün diye son sıraya kaydırma yaptım. Ama siz birleştirecekseniz kaydırma yapmayabilirsiniz. Ama bu şekilde kaydırma yaptıktan sonra da birleştirme tabii ki yapabilirsiniz. Hemen kaydırmayı da göstermek istiyorum. Bir zincir çektim. Hemen bakın önümdeki ilmeğe batıyorum. Ve tek ilmeklere batarak kaydırma yapıyorum. Bakın şu şekilde ilmeğimi bol tutuyorum. Ne bol ne çok sıkı, kasma yapmaması için tek tek batarak kaydırma yapıyorum. Bakın ilmeğe battım, ilmek aldım, diğer ilmeğin içinden geçirdim. Batıyorum, ilmek alıyorum, diğer ilmeğin içinden geçiriyorum. Bu şekilde tek tek batıyorum. Köşelerde arttırma yok. Köşelerde de aynı şekilde kaydırma yaparak devam edeceğiz. Arttırma, eksiltme yok. Sıra sonuna kadar kaydırmamı yapıp hemen dönüyorum. Evet arkadaşlar, sıramın sonuna geldim. İlk battığım sık iğneye batıyorum. Şöyle kaydırma yaptım. Bir zincir. Bunu iğne yöntemiyle de yapabilirsiniz. Şöyle iğne geçirip daha rahat bir şekilde saklayabilirsiniz. Ama bu şekilde de gayet güzel oluyor. Şöyle hemen arkadan ilmeğimi saklamak istiyorum. Düzgün bir şekilde. Evet, biraz sıkı ördüğüm için ilmeklere batamıyorum. Daha küçük bir tığla yaparsanız daha rahat yapacaksınızdır. Şöyle hemen arkasını da göstermek istiyorum sizlere. Eğer kopararak yaptığımızda şöyle zaten içten yürüttüğüm için direkt şunları şu şekilde kesebiliyorum. Örerken içten yürütmenin avantajları da bunlar diye düşünüyorum. Hemen şöyle alıyorum ve iplerimi kesiyorum. Çok dipten kesmemeye özen gösteriyorum. Ütü yapılınca açılıyor. O yüzden çok dipten kesmenize gerek yok. Şu şekilde hemen buharımı da tutmak istiyorum. Sizin önünüzde. Bakın şu şekilde tersten elimle açıyorum. Ve hemen ütümü buhar veriyorum. Değdirmedim hiç. Sadece buhar verdim. Ve şöyle elimle düzeltiyorum. Bunu 2-3 kez yapabilirsiniz. Ben bu şekilde ütümü yapıyorum. Gayet de çok hoş oluyor. Kesinlikle ütünüzü değdirmeyin arkadaşlar. Şöyle biraz kameramı uzaklaştırayım. Az önce dediğim gibi kesinlikle ütüyü değdirmiyoruz. Ve birleştirme noktasına gelirsek dikerek birleştirebiliriz. Kaydırma yöntemiyle birleştirebiliriz. Diğer motiflerdeki tüm birleştirme yöntemlerini bu motifte de kullanabilirsiniz. Motifim bu şekildeydi. Umarım açıklayıcı bir şekilde anlatabilmişimdir. Umarım anlatımından memnun kalmışsınızdır. Bir dahaki modellerde görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.